İyi akşamlar diliyorum. Daha önce de belirttiğim gibi nefesin dişinizden tırnağınıza kadar etkilerini anlatmaya vaktim müsait olduğunca, zaman ayırabildiğimce gayret edeceğim. Zira çünkü bu canlı yayınları öncesi sonrası hazırlanmak inanın bütün bir gecemi sizin için ayırmama neden oluyor. O yüzden yorumları kapatayım. Çünkü mütemadiyen gözüm dağılıyor. Gözüm kayıyor. Şimdi yaklaşık bir aydır Bülent Bey ile biz bağlantıdayız. Size bu uyku apnesi konusunu anlatmak için. Ancak büyük bir talihsizlik internet yayınında sorun yaşayabilecek bir ortamda sorun yaşamazsa bağlanacak. Ama dediğim gibi biz dokümanları zaten bir aydır kontak halinde paylaştığımız için sizin için gerekli doneleri, hatta bugün zaten YouTube videoları vardı sizler için paylaştığım. Perşembe günüydü yanlış hatırlamıyorsam, hafif bir giriş yaptığım solunumun kontrolü konusu kayıtlı videolarda bakarsanız ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Hal böyleyken biraz sonra Bülent Bey'den bağlanma talebinde bulunacağım. Ama bağlanma talebinde bulunmadan önce ben size genel bilgileri tekrardan hatırlatmak istiyorum. Solunumun kontrolünde otonom dediğimiz, yani kendi kendine ve istemli dediğimiz, bizim yönetebildiğimiz kısmı var solunumun. Bunun da ben tıbbi terimleri kullanmayı sizlerin anlaması bakımından çok sevmiyorum. Şuradan görebiliyorsunuzdur diye, parlamıyorsa ümit ediyorum. Beyin sapında bu nükleus dediğimiz beyin çekirdekçiklerinin bu solunumu yöneten kısımları, yani beynin solunumda otonomik ve istemli kontrollerini sağlayan bölgeleri, ventral dediğimiz karın, dorsal dediğimiz sırt kısımlarında, birisi inspirasyonu, birisi ekspresyon, yani nefes alma ve nefes vermeyi yöneten birimler var. Ve bunları pH, asitlik, yani asitlik alkalilik durumunu belirleyen kanımızın kimyası, hidrojen iyonu, bikarbonat iyonu. Bikarbonat beyne geçemediği için parsiyel oksijen ve karbondioksit basınçlarımızın etki ettiği merkezlerle sağlıyor. Genel olarak uyku apnesine girmek için önce apnenin, uyku apnesi sözünün tanımını size yapmak istiyorum. Dediğim gibi derse bir çalıştım. Bayağı bir notlarım da var. Uyku apnesiyle bizim solunumun 10 saniye üzerinde uykudayken durmasına uyku apnesi tanımı yapıyoruz. Ve 0 ila 5, 1 saat içinde 5 kez durmasını normal karşılıyoruz. Yani bu normal sınırlar içinde. Aslında bütün uyku apnesi tanımına giren tanımlamalar uyku bozuklukları olarak kabul ediliyor. Ve bunun için yapılan genellikle hasta kendisi kükrer gibi uyanarak fark edebiliyor ya da yakınları uykuda nefesinin durduğunu ve kükreyerek sıçrama atakları yaptığını tarif ederek geliyor kulak burun boğaz uzmanlarına. Ve böyle olunca uyku bozukluklarının aslında %90'ını şu şekilde tanımlıyoruz. Tıkayıcı uyku sendromu olarak geçiyor. Üst solunum yolları direnç sendromu ya da tıkayıcı uyku bozuklukları olarak adlandırabiliyoruz. %10'luk bir kısmı, uyku bozukluklarının %10'luk bir kısmı merkezi, hani bu bahsettiğim çok derin ve geniş
nörolojiyi, göğüs hastalıklarını, hatta göğüs cerrahiyi, benim ameliyat yapmamı gerektiren kısımları içeriyor. Aslında benim nefes anlatma sebebim de tam işte bu. Ben nefeste geleceğiniz son noktayım. Bülent Bey de tıkayıcı uyku apnesinde gidebileceğiniz son nokta. Yani biz cerrahlarız aslında. Yani ciğerinizin işte 3 litre sıvıyla doluyken size ne kadar nefes terapisi, ne kadar theta healing yapılırsa yapılsın, o 3 litrelik hacim boşaltılmadan siz rahatlayamazsınız. Vücudunuzda var olan bir enfeksiyon gerekirse antibiyotikle tedavi edilmeden şifalanamazsınız. O zaman biz cerrahi gerekmeden uyku apnesi sorununu çözmenizde size nasıl yol arkadaşlığı edebiliriz kısmını konuşacağız. Kesinlikle her hastanın klinik tablosu kendi doktoruyla arasında mutlaka değerlendirilmesi gereken bir tablodur. Ama bizim bu gece anlatacağımız öneriler sadece sizin evde hiçbir zarar görmeden yapabileceğiniz, hatta yaşam tarzı değişikliğiyle o videoları izlediyseniz koçluk kısmında size destek olmak, öneride bulunabileceğimiz tercihleri sunmak adına tavsiyeler olacak. Şimdi uyku apnesinin tanımını yaptığımız üzere saatte 5 kez 10 saniyeden fazla durmaların olması uyku apnesine olarak tanımlıyoruz. Ve bunun hafif, orta ve ağır düzeyleri var. Yani şimdi bizim dediğimiz gibi %90'lık bu tıkayıcı üst solunum yolları direnç sendromu olarak da tanımlanan hafif uyku apnesinin durumunda tanımında 0 ile 5'i normal kabul ettiğimiz için 5 ile 15 hafif, 15 ila 30 orta derecede uyku apnesi ve 30'un üzerinde ağır uyku apnesi olarak tanımlıyoruz. Bu kişilerde doktorun değerlendirilmesiyle eğer ki cerrahinin çözüm getireceği bir durum varsa cerrah olarak KBB uzmanları tıkayıcı, o videoların birinde de bahsettiği gibi radyo frekans, ablazyo, bunlara burada girmek gibi bir çabamız olmayacak. Bunları tabii ki doktorun değerlendirmesi. Ama biz bu şikayetleri olan kişiler ne yaparlarsa fayda görürler bu kısmındayız olayın. Yani tıkayıcı formdaki uyku apnesinde neden çok çeşitli olabiliyor? Bundan da en çok boğaz arkası büyümeler, küçük dil uzamaları, dilin geriye doğru gevşeyerek, yani tüm bedendeki kas ve yumuşak dokuların gevşemesiyle sonuçlanan deformasyon şeklinde uyku apnesine neden oluyor. Solunumun durdurması bakımından çok tehlikeli, kalbin durmasına kadar varabilecek sonuçları olduğu için tehlikeli bir tablo izleyebiliyor. Boğaz arkının geriye kayması, hatta bu sünme denen bir durumla kandaki karbondioksitle bu kemoreseptörlerle beyin sapındaki ventral merkez, işte ekspresyonu yöneten, dorsal merkez yani nefes vermeyi yöneten, dorsal merkez de nefes almayı yöneten ve bunların adeta şöyle tabir edeyim ben, bir düğme ile kontrol edilmesi sayesinde apne tablosunu değiştirebiliyoruz. Hal böyle olunca da tıkayıcı yumuşak damağın o sünmesi ve geriye gitmesini azaltan, engelleyen, yani genel vücut kondisyonunuzu değiştiren her şey sizin uyku apnesini yaşamanızı engelleyecek ve değiştirecektir. Hatta bunun için bu yogadaki ve kadim bilgeliklerdeki
böyle om çalışması, inancınıza göre Kur'an'daki bazı seslerin şeklinde sesi vardır ya, bu cezm, esre, üstün, bunları kullanımı aslında bence, dediğim gibi ben din alimi değilim ama bu boğaz sisteminin buradaki post nazal, yani geri boğaz bölgesinde yerleşen tonsilla tubarius diye bir tonsil vardır. Bu da bağışıklık sisteminde, yani hani bu yaparlar ya, bu post nazal bölgedeki tonsilla tubarius dediğimiz bir bezin, bu bademcik sisteminin, hatta Gerlach bademcikleri bütün boğaz halkasının çalışmasını ve oradaki salgıları değiştirerek yumuşak doku, mukozal kondisyonun, tansiyonun toparlanmasını ve aktive olmasını sağlıyor. İçtiğiniz su, beslenme şekliniz, hatta suyunuzun alkalilik düzeyi bütün bu karbondioksit sistemini etkilediği için alkol alımı, sigara kullanımı, ne kadar asitli beslendiğiniz, ne kadar stresli, sempatik sisteminiz aktif bir insan olarak yaşadığınız ve duyu ve beyin dalgalarınızın kontrolüne ne kadar hakimiyet sahibi olduğunuz bütün uyku apnesi yaratımını değiştirecektir. Ben Bülent Bey'den bağlantı talebi de bulunuyorum. Davet gönderiyorum. Umarım bağlanabilirse kendine ayrıntılı. Geçen canlı yayında internetten çok sorun yaşamıştım. Bugün de şansımıza Bülent Bey'in internetinde sorun var. Umarım bağlanabilir. Bülent Bey hatta benden daha fazla probiyotikleri deneyimleme şansı olup hastaların da probiyotik destekleriyle, biliyorsunuz artık 100 milyar nöronunuz, 300 milyon akciğer alveolleriniz var. Yani baloncuklar, şu baloncuklar sizin için çalışan ve tüm vücudumuzda son yayınlarda muhteşem bilgiler var. Akkermansia ezberleyemedim daha. Çeşitli solunum yollarında, bugün beslenme terapisti arkadaşımla da özelden yazıştık. Bifidus, Lactobacillus bifidus tarzı probiyotik bakterilerin solunum yolu enfeksiyonu ve tabii ki buna bağlı uyku apnesi gelişme durumunu gerilettiği, azalttığı konusundaki yayınları paylaşmıştı beslenme terapisti Gonca Hanım. Merak ederseniz storiesinde. Ben de yeni çıkan Hülya Hocam'ın probiyotik artı aromatik yağ karışımını sipariş ettim eczacımdan. İnşallah önümüzdeki günlerde kullanıp deneyimlerimi sizlerle paylaşırım. Yani o 100 trilyonluk bakteri cumhuriyetiniz, iyi bakteriler, dost bakteriler cumhuriyetiniz sizin hastalıklarla savaşma gücünüzde jandarmanız, polisiniz, ordunuz. Siz var olan kanser, ülser, bronşektazi, astım, koah ya da otoimmün var olan hastalıklarınızda savaşırken beden aklınızı oluşturuyor. Yani ben bunu söylerken işte nefes anlatırken bedeninizin bir aklı var diyorum. Hep hatırlatıyorum. Ama bana torpil geçmiyor. Öyle ilginç ki bunları anlattığımın bir gün sonrası ben eğer beden aklımı şaşırtacak, atıyorum ölçerek, biliyorsunuz pipetli bir şişeden su içiyorum hep. Ölçeklendirebilmek adına su içmeyi bir gün
unutmuşum. Yani aksatmışım. Öyle bir baş ağrısı oldu ki, hatta eski takipçilerim bilir. O günlerde böyle baş ağrısından e, Allah'ım dedim, bir damarın kanaması hayat dediğimiz şey. Ve hepiniz unutuyorsunuz ki aslında bir tek damarın kanaması kadar, bir tek nefes kadar hayatınız var. Ve o yüzden şimdi ben anlatacağım yine nefeste neler yapacağımız kısmı benim konum. Uyku apnesi kısmını zaten Bülent Bey'in anlatacaklarının büyük bir kısmını ben anlattım. Bağlanabilirse o da size ekstra söylemek istediği şeyler varsa onları aktaracaktır. Dediğim gibi tıkayıcı şu küçücük yolda epiglotla yemek borusu, yani küçük bir kıkırdağımız var. 2 tane boru var. Bu boruların şöyle göstereyim size. Daha esnek olanı arkada yemek borusu. Önde şu şekilde duruyor. Şurada da bir kapakçık var. Bunun altından içeride nefes borusu içinde ses tellerimiz var. Bu böyle yemek yerken yemek arkaya gidiyor, nefes borusu kapanıyor. Nefes alırken bu açılıyor, nefes alıyoruz, kapanıyor. Böyle biraz sonra tekrar paylaşırım eski paylaştığım sistemi. Yani şu küçücük borunun tıkanması aslında hayatımız. Ve bunun kıymetini bilmediğimizde bu nefes borusunun çevresinde ve bunun üst yollarında şöyle bir nazal sistem kavitenin içinde. Yani şu alanın tıkanması dilin burayı baskılayarak şu şekilde kapatması gerçekten o kadar kolay ki ve alkol alımı en büyük uyku apnesi sebeplerindendir. Genel olarak egzersiz yapan bir kişiyseniz vücudunuzun asitlik ve egzersiz kapasitesi tüm kas tonüsü dediğimiz, yani kasın güçlü çalışabilme, sağlıklı olabilme kondisyonunu belirleyecek bir sistemdir. Dediğim gibi bunların hepsinin etkisi vardır. Şimdi nasıl çalışacağız? Ben sık sık size nefese doğru teşekkür olarak belirtiyorum. Bu da sizin asit yükünüzü muazzam azaltan çok güçlü bir egzersiz. Evet, tamam, triflo ile çalışın. Zaten burnunuzdan fınkırır gibi verip çekerek ciğerdeki 300 milyon balonu açtığınız ve bunun tok karnını daha zor yaptığınız, sıkıntı oluşturabileceği, diyaframınız çalışırken bulantı ve ilk başlarda bunu çalışırken baş dönmesi gibi şikayetlerinizin olabileceğini, yaklaşık bir hafta 10 gün kadar balgamınızda, segresyonunuzda çıkabilecek artışlar olacağını, göğüs kafesinde eskiden çalışmayan baloncukların çalışmaya başlamasından dolayı hafif ağrılar, kas spazmları olabileceğini zaten eski videolarımda hep anlatmıştım. Ama gözden kaçırdığımız ve çok önemsizmiş gibi algılanan şu küçücük nefesine teşekkür videosunda, hani 1 dakikada burundan göğüs kafesinizi bulunduğunuz güvenli bir ortamda olup sırtınızı yaslayıp omuzları arkaya göğüs kafesi rahat açılabilecek bir pozisyona ulaştırıp bunu hafif kaykılıp yatarak da yapabilirsiniz. Bir eliniz göğüs kafesinde, bir eliniz karnınızda, mide ve karaciğer aralığında, yani bu küçük göğüs kafesinin bitimindeki ksifoid çıkıntı vardır. Onun altında bulunması diyaframınızın çalışıp çalışmadığını kontrol etmeniz içindir. Karnınızı, eğer diyaframınızı düzgün çalıştıramıyorsanız karnınızı şeklinde önce karın şişirip indirme
hareketleriyle antrenman yaparak güçlendirebilirsiniz. Sonrasında gözlerin kapalı olması tamamen 100 milyar nöronunuzu da aktivasyona katmak için muazzam bir önemli noktadır. Kapattığınız gözleri göğsünüzde hafif hafif göğüs dolmaya başladığında, karnınıza almaya başladığınızda karın şişmeye başlayacaktır. Bu zaman içerisinde yaptıkça ustalaşıp kondisyon kazanacağınız bir şey. Şişti. 4 dakikada 4 saniye aşağı yukarı 4 saniyede beklediniz. Yavaşça, zorlama olmadan boşalttınız. Hafif fınkırır gibi karnınızı azıcık sıkarak verdiniz. Bu 1 dakikalık süre içinde 5250'den 53.400'lere çıkan bir oksijenizasyon, bunun yanında alveol dediğimiz baloncuğun içinde sentezlenen çok fazla kimyasal demek. Bunların adlarını saymıyorum. Yani hal böyle olunca uyku apnenizin, ben tekrar Bülent Bey'e istek göndereceğim. Bir saniye. İstek gönderemedim. Şöyle. Bülent Bey. Umarım bağlantısını sağlayıp size katkıda bulunabilir. Bütün bu söylediklerime o da kefil. Şimdi hal böyle olunca, yani tıkayıcı şu üstteki şu küçücük bağlantıda sistemler bütününde sizin bu üst kısımdaki tıkanıklıklarınızda eğer sebep septum deviyasyonu, konka dediğimiz küçük böyle klima fletleri gibi alt, orta, üst konkalarımız var. Onların her bir noktasına başka bir kanalcık, alan açılır. Hani gözyaşı kanalımız bile onun açıldığı bölgeler, ön kısmına, arka kısmına açılan bölgeler hepsi Bülent Bey'in uzmanlık alanı ve bunların hepsinin bir işlemi, cerrahisi ve tedavisi var. Tabii ki amaç sizlerin cerrahi endikasyonu durumunu yaşamadan bunlardan kurtulmanız. Ben kendi tecrübemle Somali'deki klimatize ortamda yaşadığımız için, çok sıcak olduğundan, yaz kış biliyorsunuz, yağmur çok az yağıyor, nem ve sıcaklık dengesi çöl iklimi olduğu için Afrika'da klima ile yaşıyorduk tüm mekanlarda. Hal böyle olunca nazofarenks duyarlılığımız bozulup bazen mukozalarda aşırı bir hipertrofi, tıkanıklık tablosu olduğu oluyordu. Yani hal böyle olunca yatarken ki ya da kaykılırken ki nefes egzersizi yapma süreçlerimi daha düzenli ve aksatmadan yapmak zorundaydım. Çünkü tıkanıklığı o klimatize ortamın aşırı kurutmasından çok daha fazla yaşıyordum. Ben de mutlak zaten aslında nefesinin doğru teşekkür, nefesine sahip çık sunumlarını dediğim gibi orada Musab'ın ölü bir ciğerinin canlanması ve kendi düzenli nefese teşekkür egzersizlerini aksatmadan yapabilmemle hayatımdaki dönüşümün, dönüp işte fizyolojisini okudum, dönüp histolojisini okudum, dönüp immünolojisini, hematolojisini, yani kan, bağışıklık ve çeşit çeşit birimlerde, temel bilimlerdeki etkilerini okuyunca inanın anlattıklarım az bile. Ama siz
Ha, şu kadarcık bunu yapmaktan ne olacak gibi bir durumdasınız. Ben sadece söylediklerimi düzenli olarak yapıp deneyimlerseniz ancak etkisini görebileceğinizi çok net biliyorum. Hal böyle olunca kendim yatıp tıkanık oluyordu burnum. Bunu yaparken 1, 3, 5, 8 ila 10. nefeste mukozalarımdaki baskılanıp ezilip adeta bir böyle sünger yastık gibi yavaş yavaş hava akımının, o yüzden burundan yapmanız çok önemli. Hatta erken yaş çocuklarda bir gün aslında akupunkturun kraliçesi Asuman Hanım'la da size nefese dair 7 yaşa kadar çocukların burun solunmasını düzenli yapmasının yumuşak damak ve nazal sinüslerin gelişiminde, sinüzit olmalarında ne kadar önemli etkilerinin olduğu kısmını da konuşalım. İnşallah onun internet sorunu olmaz. Demek istediğim, nazal solunum dediğimiz burundan solunum septum deviasyonu bile olsa düzenli çalışma durumunda akımın düzeleceği için şey gibi, bu sürekli aşındırdığımız bir duvarın zaman içerisinde küçük 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 harcının kırılarak, yani ben şimdi karşımdaki duvara sürekli delmeye amacıyla vurduğumda her gün 3-5 kırıntı döküldüğünde bir zaman sonra kararlı bir şekilde Esaretin Bedeli'ni izleyenler ne demek istediğimi anlayacaklardır. İzlemeyen varsa da lütfen 5 Oscar'lı filmi, ben herhalde 8-10 kez izlemişimdir. Böyle bir takınma, taktığım, kafaya koyduğum yapma huyum var ya, sevdiğimi de çok böyle aşırı tekrar tekrar izlerim. Çok iyi bir motivasyon filmidir. Hem de aslında nefesin gücünü de çok net anlatır. Hal böyle olunca o zaman konumuz uyku apnesi ise, yani tıkayıcı tablodaki postnazal dediğimiz burun ve ağızın arkasındaki geniz ve nefesin geçme, yani %90 uyku apnesini yaratan boğazdaki nazofarengeal doku dediğimizdeki sünme durumlarını yaratan yumuşak damak ya da dilin sarkmasına kondisyon kazandıracak her türlü genizdeki nefesin geçişini arttıran egzersiz muazzam etkiler doğuracaktır. Bülent Bey'den onayla söylüyorum. Ayrıca parası çok olan, birazcık daha pahalı çünkü bu, ama bu dertten kurtulmak için cerrahiyi son tercih olarak düşüneceksek, şu cihazla inşallah 2 hastamda şunu hastanemize aldırdık. Çalışmalara başlayacağım. Uyku apnesinde klinik çalışma olarak yapacağım. Tabii ki ne kadar düzenli yaptıkları, beslenmeleri, su alımları, egzersiz kapasiteleri de mutlaka ki önemli olacak, kişilerin ne kadar asit yüküyle beslendikleri. Ama şu cihazla da şuradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama içeride titreşen bir valv var ve o şu kısımdan şu genizde üflerken titreşim yapıyor. Yani bu da yumuşak damak ve sarkan dilde acayip güçlü bir kondisyon yaratabiliyor. Şöyle bu nazal mukozada hani antrenman yaptırma etkisi oluyor. Hem alt kısım bronşektazik alanları olanlarda, hem postnazal dediğimiz
yine yumuşak damağın titreşimiyle antrenmanın güç kazandıracağı kişilerde şöyle, bunu da bir de cebinizde taşıması da çok kolay. Çantanızın içinde bir poşete geçirip burnunuzdan aldığınız havayı sesi geliyor mu bilmiyorum ama böyle bir vibrasyon oluşturma gücü var. Bunlarla antrenman yaparak bunların ayrıca tüm vücut detoks sistemlerinizin de kondisyon sistemlerinizin 10 kat güçlenmesiyle birlikte size dönüşü muazzam olacak. Yani vücudunuzdaki hani bu merkezi tıkayıcı lokal kulak burun boğazı ilgilendiren dışındaki uyku apnelerinizde de karbondioksit miktarını düşürerek ya da yönetmenizi güçlendirerek vücudunuzun genel asit baz ve bağışıklık sistemini güçlendirerek mikroorganizmalara, eğer bir enfeksiyon nedeniyleyse, sinüzit nedeniyleyse bu aktivasyonları düzenleyerek kondisyonunuzu arttırarak size fayda sağlayacaktır. Şimdi ne kadar süre oldu? Bayağı bir vakit geçirmişiz. Bülent Bey'e tekrardan bir istek gönderiyorum. Bir saniye, nasıldı? Evet. Ülkücüm. Bülent, umarım katılabilirsin. Zaten senin anlatacağın her şeyi ben anlattım. İnşallah daha sonra size doldurduğu bir kayıtla yine aynı bilgileri, diyorum ya, yaklaşık 15 gündür bütün dünya çapındaki bilgilerin hepsini az önce bugün gündüz size paylaştığım YouTube videoları da dahil, ayrıca tüm yayınları Bülent Bey araştırıp sizler için derleyerek bana gönderdi. Tabii ki şeyi bahsetmemişim. Tonsillektomi, tonsil oluşumu, alkolle birlikte kilo alımı, sinüzit, deviyasyon, dil kökü sarkmaları, bunların hepsi santral ve periferik, yani tıkayıcı hastalık ya da ikisi birlikte kombin olabildiği kompleks uyku apnesinde çözüm üretmemizi gerektiren, gerek nörologların, göğüs hastalıkları uzmanlarının ve tabii ki polisomnografi cihazıyla uyku apnesi tanımlamalarınızın yapılması, özellikle bu koronavirüs karantina döneminde. Bülent katılamadı mı gene? Tekrardan, ay pardon, ben de Bülent'e bir kez daha son. Bülent'ciğim, isteğimi tekrar gönderdim. Yani polisomnografi cihazıyla ölçülerek uykunuzun, uyku apnenizin düzeyinin ölçülüp bunun için göğüs hastalıkları, nöroloji, gerekirse göğüs cerrahi ve tabii ki %90'ı genelde tıkayıcı olduğu için KBB uzmanının belirleyeceği destek ve tedaviler mümkün. Tabii ki siz tepsi tepsi börekleri yiyip hiç egzersiz yapmadan, kondisyonunuzu düzenlemeden 50 kere ameliyat olsanız bir yere kadar. Yani bana diyaframında yükseklik olan bayana nefes egzersizlerini anlatıyorum. Kızım yapıver ameliyat da bitsin bu diyor. Teyzeciğim dedim, ben seni ameliyat ederim, indiririm. Diyaframı böyle pilika gibi, pili bildiğiniz terzilikteki pile yapmak gibi diyaframı büzerek derli toplu aşağıya indiriyoruz. Ah, Bülent Bey tekrar katılamadı. Ama size güzel bir sürprizim olacak. Uzun zamandan beri takipçim olan, benzer uyku apnesi olmasa da septumda konka hiperplazisi yaşayan, dönem dönem nemden dolayı takipçim Ülkü ile inşallah bağlanacağız.
Umarım Ülkü'nün internetinde sorun olmazsa. Yani şimdi siz tepsi tepsi börekleri yiyip kilo vermeden, alkol almaya devam ederek, sigara içmeye devam ederek istediğiniz ameliyatı yapın, istediğiniz kadar cerrahi uygulansın, fayda etmeyecektir. Hayatınızın tek bir nefes olduğunu benim söylememle bir tek tetkike baktığını yaşam süremizin aslında hepimiz unutuyoruz. Güzel ve tatlı geliyor. Ben o zaman size bunlara dair ülküyü canlı yayına alacağım. Umarım Ülkü'nün internetinde sorun olmaz. Bülent'ciğim, başka bir zaman inşallah yine Adana İtveji. Merhaba Ülkücüğüm. Merhaba. Nasılsın? Çok şükür diyelim. Hamdolsun. Aynen. Şimdi Bülent Bey de ayrıntılı konka hiperplazileri senin özellikle sık sık yaşadığını günlük yazışmalarımızdan bildiğim için Hem de çok sık, evet. değil mi? Günlük ilk hatta aradığımda Ülkü'ye şey diye sordum. Bugün nasılsın Ülkü? Nem var mı orada? Şişti mi? Konkalar. Aynen. Aynen. Çünkü havanın nemi, bulunduğunuz ortamın polen ve oksijenizasyon durumu, negatif iyonların ne kadar olduğu bile sizin bu burundan akciğerlere giden havada oksijenizasyonu değiştiren bir şey. En yoğun yaşayanlardan biri de sen olunca yayına hazırlanırken aklıma geldi. Ülkü'den rica ettim. Bizi kırmadı. Teşekkür ediyorum zamanını ayırdığın için Ülkücüğüm. Ben teşekkür ederim. Sen ne yaşıyorsun? Bir anlatır mısın? Nasıl oluyor? Nefes yapınca nasıl rahatlıyorsun? Canlı canlı dinlesinler. Nasıl yapacaklarını hem senden duysunlar. Hani zor bir şey zannediyorlar ya. Yok, trifüzelerle çalışırken rahat oluyorum. Nefesim darlanmıyor ama burun etlerim şiştiğinde biraz rahatsız oluyorum onu Hı hı. çalışırken. Aynen. Peki burun etlerinde hani o nem olduğunda da nefese teşekkürü yaparken burnundan geçişteki senin burnunun o tıkanıklıkları açmasında olumlu etkisini nasıl yaşıyorsun sen? Hani nefes alıp verirken orada böyle bir rahatlık hissediyorum. Hı Hani hı. böyle daha rahat nefes aldığım zaman daha rahat olduğumu hissediyorum ama yani böyle kendimi geriye attığım zaman çok fazla rahat olamıyorum. Hı Hani hı. hafif böyle eğik olduğum zaman Kaykılarak ya da he, eğilerek daha eğilerek daha pozisyonel rahat olarak hissediyorum. anladım. Ama çok zorlanıyorum yani bu engelimden daha çok bu şeyler beni çok zorluyor. Oksijenizasyonu bozduğu için Evet. evet, evet. Peki triflo ile çalışınca rahatlama sağlıyor mu o nemli tıkanıklı olduğu zamanlarda? Çok fazla değil ama yani gene de sağlıyor tabii. Hı hı. Peki daha çok nefese teşekkürü deneyimleme şansın oldu mu? Şeklinde açma çalışmaları hani dik oturaraktan baskı yaparak akımı arttırmayı denedin mi Ülkücüğüm? Çok fazla dik oturduğumda zaten nefesimin böyle kesildiğini hissediyorum. Hı hı. Hani çok Eğilerek fazla mi dik daha otur, çok rahatlıyorsun? çok hafif böyle çok hafif eğiliyorum. Hı hı. Çok O fazla zaman böyle dik oturduğumda böyle sıkışıyorum sanki. Hani beni birisi arkadan itiyormuş gibi hissediyorum. anladım, anladım. Basınç yönünü değiştirdiğinde daha çok rahatlama sağlıyor. Evet, daha çok rahatlama sağlıyor. Çok teşekkür ederim Ülkücüğüm. Ben ayrılmadan evvel şuradan sorulara bakacağım. Bir saniye. Akciğerlerdeki sönmede biyorezonans için ne diyorsunuz hocam? Ya şimdi ben biyorezonans cihazında minicik etkiler olduğunu ya da işte daha fazlası ozon
var. Hafif etkiler olduğunu, elektriksel sinyaller verdiğini bu Healy cihazıyla da kabul edebilirim. Ancak ben size hani biyorezonans bir bardak suysa şununla vazgeçmeden düzenli çalışmanızın bir okyanus olduğunun vaadini veriyorum. Ve düşünsene hani şu bir bardak suyla okyanus kıyaslayabilir misiniz? Ve hiçbir para vermeden. Yani abartıldığı kadar yani hayal ettiğiniz sonuçları eğer ki dediğim gibi beslenmenizi değiştirmezseniz, egzersiz kondisyonunuzu arttırmazsanız, su alımınızı düzenlemezseniz biyorezonans hani yapabileceği tık küçücük bir bardaktır. Küçücük bir tık. Zaten nefes Buyurun. zaten nefes darlandığı zaman da su içmeyi öneriyorlar. Hani su içince Evet. daha hafif böyle rahat ediyorsun. Aynen. Şöyle başka bir soru alalım. Sönmede biyorezonans değil de ben de asitaz nefes egzersizi asit azalıyorsa benim için sakıncalı mı? Şöyle diyeyim. Yasemin Hanım, asitinizin az olduğu hangi hastalıkla neden olduğu konusunu şey yapmıyorum. Şöyle diyeyim, nefes egzersiziyle asidin azaltılması kanınızın alkali olmasını sağlıyor. Ve daha sağlıklı asitlerin asit baz dengesinin düzenlenmesini sağlıyor. Eğer asitliğiniz fazlaysa alkali duruma getiriyor. Yani denge durumu oluşturması bakımından fayda sağlıyor. Yani zarar verme ya da asitinizi çok arttırma durumu olmaz. Eğer asitliğiniz fazlaysa bunu azaltır. Alkali durumunuzu sağlar ama asidiniz azsa nefes egzersizi yaparken asit azalıyorsa demişsiniz. Sizin için asidinizi azalttığı için yine de denge durumu oluşturur. Zarar verecek bir özel hastalığınız varsa onu doktorunuza danışın. Ama hep dediğim gibi hani bir sıkıntı yaratma, rahatsızlık verme durumu hissettiğinizde her zaman için bırakmanızı öneriyorum. Evet, sanırım yardımcı olmuştur. Sümeyra Hanım, sürekli enfeksiyon tekrarında saydığım egzersizleri özellikle eğer bronşiektazik alanınız, Ülkücüm seni de tutuyorum ama canlı Yok, yayında olsun. arzu edersen ayrılabilirsin. Bronşiektazide sürekli enfeksiyon tekrarında ne yapmak lazım? Sürekli enfeksiyon tekrarında dediğim nefes çalışmalarıyla temizlenmesi ve eğer ki balgamda renklenme oluyorsa bundan enfeksiyon hastalıkları uzmanına gidip kültür ekilmesi ve tamamen temizlenmesi yoluna gidilmesi gerekiyor. Yani aslında bronşektazi denilen durum şu akciğer baloncuklarının aşırı derecede bozularak genişlemesi ve içinde daha sık mikroorganizma yerleşebilmesi durumu. Yani her gün düzenli günlük yapacağınız doğru nefese teşekkür egzersizleri onların içinin temizlenmesini, eğer ki alt sonlardaysa secde hareketini yapmanız ve elma toplamayla balonların açılmasını arttırmanız temizlenmesini düzenleyecek bir uygulama olacak Sümeyra Hanım. Yani saydığım çalışmaların her durumda çok fazla faydası var. Ben başka bir soru alacağım. Sanırım yardımcı olabilmişimdir. Gerekirse antibiyotik ve dediğim gibi su alımı, devir daimin düzenlenmesi çok önemli. Asidiniz azsa da Yasemin Hanım dediğim gibi denge durumu oluşturmak çok önemli nefeste. Her şeyde olduğu gibi sevgide bile dengeyi kaçırmayacaksın diyorum değil mi Ülkü her zaman? Evet, doğru yani.
Gerçek bunlar. Biliyorsun geçen de konuştuğumuz şeyler vardı WhatsApp'tan seninle. Hani birisine çok sevip fazla taviz verdiğinde bile zarar görürsün. O yüzden nefes Hatta de en çok olsa, zararı sen görüyorsun o zaman. değil mi? Hiç uzaktan Evet. tanımadığın Evet. birisi seni üzmez ki. Şimdi ben mesela özel diyalogta olup da beni üzebilme şansı verdiğim kişi beni üzebilir. Yoksa tanımadığım, Evet. etmediğim kimse beni nereden üzecek? Anlatabiliyor muyum? Evet. Böyle e, evet, Seda Hanım'ın bir sorusu varmış. Umarım Seda Hanım bluzimi beğendiniz. Seda Hanım benim bu bluzumu sever. O yüzden sizin için giydiğimi biliyorsunuz değil mi Seda Hanım? Bir de Sümeyra Hanım, Siliyer diskinezi hastalığı bronşektaziyi çok mu etkiler? Evet, yani düşünün işte bunu anlatıyorum Ülkü. O kadar muhteşem bir e, dizaynımız var ki. Hani bu hep anlatıyorum ya, epiglot biraz sonra paylaşacağım. Şuradaki kapakçık öyle bir ayarlama yapıyor ki biz yemek yerken ya da bak şimdi konuşuyorum. Ayarladı. Yemek borusundan bağırsak sistemime gitti çay. Nefes borum kapandı. Üzerinden aktı geçti. Yani ve inanır mısın bu epiglot dediğim kıkırdağın üst ucuyla alt ucundaki tüycükler bile farklı çalışıyor. Ve Sümeyra Hanım sizin siliyer diskinezi hastalığınıza bedeninizle konuşup 100 milyar nöronunuzdan destek istemeniz, ben anladım. O tüycüklerin bile önemi olduğunu idrak ettim. Seni seviyorum. Bedenim. Özür dilerim. Lütfen affet. Ve teşekkür ediyorum. Evet, siliyer diskinezim var. Bronşektazim var. Sümeyra Hanım, bronşektazinizden hep şikayetçi oldunuz. Bedeniniz size zor nefes aldırdığı için şikayet ettiniz. Ama hiç yine de alabildiğiniz için teşekkür ettiniz mi? Silyalarınızın evet bir kısmı diskinezik ama düzgün çalıştığı için hani nemden şişiyor ama şişmediği günlerde de teşekkür ederim diyerek daha çok teşekkür eder misin Ülkücüğüm sen de? Hı? Olur mu? Ülkü, burnundan aldığın nefese. Duyuyor musun beni? Anlayamadı herhalde. Evet. Sev yapan COVID sonrası buzlu cam görüntüsünün temizlenmesi için ne kadar zamana ihtiyaç var? Çok güzel bir soru Sev yapan hanım. Şimdi bu buzlu cam görüntüsü COVID sonrası temizlenmesi için ne kadar zamana ihtiyaç var? Şimdi vücut kondisyonunuz, ne kadar egzersiz yaptığınız, ne kadar önceki detoks sistemlerinizin sağlığı nasıldı? Daha önceki akciğer potansiyeliniz neydi? Yani önceden böyle sporcu, aktif, karaciğerinin detoks sistemleri full çalışan, e, su alımı çok iyi, kendini mitokondriyal desteklerle işte efendim koenzim Q10'ini, kuarsetinini, flavonoidleri, polifenolleri destekli bir beslenmesi olan kişinin çok daha hızlı ve kolay olacaktır akciğerindeki. Ama ben şöyle söyleyeyim. İlk koronavirüslü hani bu geçen yıl 4 Mart'ta tedavi ettiğim hastamın tomografisinde 3 ay sonra neredeyse tama yakın sadece iki taraf alt zonlarda ve periferik tutulumları tamamen geçmişti. Bu kadar net. 3 ayda gördüm bunu.
Mülkiye teyzenin Aralık'taki tomografisiyle hatta Aralık başında tomografi var. Aralık sonunda PA akciğeri vardı. Geldiğinde kontrol ettik. Şöyle diyeyim, %50'den fazlası açılmıştı. Mesela İdris Bey'in Antep'ten İdris Bey'in tutulum olduğu dönemde bir ay içinde tamamen geçmişti. Ben kendi hastalarımdan biliyorum. Hatta sizlere paylaştığım Ramazan Bey'in tomografisi var. Sağ taraf tümden kapalıydı. Göğüs hastalıkları uzmanı arkadaşımın planladığı sefalosporin grubu bir antibiyotikle tedavi başladık. Tümden kapalı ciğer. Bir ay ama gece gündüz çalıştı. Yani siz şununla ne kadar çalışıyorsunuz? Ne kadar nefese doğru teşekkür ediyorsunuz? Ne kadar elma topladınız? Kaç sepet oldu elmalarınız? Secdede ne kadar teşekkür ettiniz nefesinizle? Şu akciğerin altındaki o lekeli alanlardaki balonları ne kadar temizlediniz? Çok önemli. Hatta bu konuda interstisial pulmoner fibrozisli 2-3 hastam var. Umuyorum düzgün çalışmaya vazgeçmeden devam ederler. Jale Hanım'la Cuma günüydü yanlış hatırlamıyorsam telefonla görüştük. Hatta böyle ara ara motivasyonları bozuluyor. Bağlantıda da oluyoruz. Hafif öksürük ilk başlarda artmıştı. 2 ay sonrasında mesela konuşurken hiç öksürmüyordu telefonda. Ben yaklaşık 2 yıl kadar bir sürede 6 ay sonra ilk kontrol tomografisini çekeceğim Jale Hanım'ın. Ne kadar açıldığını göreceğim. Yani oluşan interstisial pulmoner fibrozis tablosu oluşuyor aslında COVID sonrası. Geçici olduğunu ve ya da şöyle diyeyim COVID sırasında oldu. Yani olay taze. O zaman dönüşü çok daha taze ve kolay olacaktır. Lütfen bu kadar kolay ve basit bir şeyle çalışın, çalıştırın ve çalışıp yapmaya başlayan kişilerin dönüşlerinden görüyorsunuz etkileri. Kaybedebileceğiniz hiçbir şey yok. Ben bunu satmıyorum. Hani ay eskisinde hani bir bağlantım yok. Ben de marka bilmiyorum. Parayla alıyorum. Sağ olsun Karaca Medikal 4-5 tane gönderdi. Hediye olarak alamayacak durumdakilere vermem için bu kadar net söylemlerim. Elvan Hanımcığım çok teşekkür ederim. Ben de sizin sayenizde biliyorsunuz Triflo ile ilgili önemli paylaşımlardan haberdar oldum. Beni glutensiz beslenen arkadaşlar, yaşam farkındalığı yüksek Elvan Hanım gibi, sizler gibi benim hiç normal takipçim yok. Yaşamını ciddiye alan, nefesinin aslında hayatı kadar olduğunu, bir nefes kadar hayatın olduğunu idrakinde olan kişilerin takip etmesinden ayrıca mutluluk ve övünç duyuyorum. Ben dediğim gibi Instagram'ır değilim. Sadece bu kanalı sizlere ulaşmak için kullandım. O yüzden bazen dönemediğim, göremediğim, repost ettiğim bilgileri lütfen repost ettiğim kişilere sorarsanız. Çünkü ben ilaç, su bile yani kangen mi, emvey mi, alkali mi, şöyle mi, böyle mi, işte asitliği ne kadar, nitratı ne kadar, silikatı ne kadar, sodanın içindeki içerikler. Yani onları sizin için araştırmaya başlarsam yolunu bulamam evin. Çünkü ben rahat bir insan değilim. Abartmayı seven bir insanım. Denge dememin sebebi dengenin önemini çok zor öğrendim. Ve dengeyi en kolay ve güçlü sağlayan şey nefes. Nefesine doğru teşekkür. İnşallah bir gün nefes terapisti çok güzel bu konuda deneyimlerini sizlere aktarmasını isteyeceğim. Hatta belki bir nefes
size doğru teşekkür seansı yaptırır. Hep istiyorsunuz. Reyhan Hanım'la Dubai'den bağlantıya geçip inşallah internet problemi olmadan size şifa aktarmaya gayret ederiz. Tüm katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sorularınızın bir Sümeyra Hanım. Lütfen çalışıp Sümeyra Hanım, Sümeyra Suna Hanım çalışıp dediklerimi yapıp en önemlisi de o silyalarınızla konuşmanızı çok istiyorum. Evet, diskinezi olanlar var. Solunumunuzu darlaştırıyor, sıkıntıya sokuyor ama yine de çalışıp hani öksürten sizi bir yabancı cisim 6 mikronun üzerinde solunum yolunuzdan geçip de o çalışıp da sizi öksürten silyalarınız, tüycükleriniz var ya, çalışmakta olan, onlara teşekkür edin. Bir müddet sonra o beden aklınızın çalışıp ya Sümeyra bize teşekkür etmeye başladı ya, dur diyelim şu çalışmayanlar da çalışmaya başlasın diyecekler size. Ve siz o diskinezik bozuk çalışan silyalarınızda olumlu değişmeyi hissedeceksiniz. 100 trilyon bakteriniz ya bize iyi oksijen vermeye başladı. Salgıları değiştirdi Sümeyra. Teşekkür ediyor. İyi ya, onun için daha çoğalalım da fayda edelim demeye başlayacak o probiyotik bakterileriniz. Hani halkına iyi hizmet veren Cumhurbaşkanı gibi. İyi ya, biz o zaman ona oy verelim diyecekler. Tamam. Umarım başka soru. Emine Hanım lütfen aksatmadan yapın egzersizleri. İki kere Covid oldum. Günde kaç defa yapacaksınız? Bakın günde kaç defa yapacaksınız? Kamile Mustafa 2 kere Covid olduysanız, Aralık ve Mayıs DVT hastasıysanız. Şimdi DVT'nin çok geniş bir başka perspektifi var. O da nasıl biliyor musunuz? Bu pıhtılaşma, ben aynı zamanda damar ve göğüs cerrahı olduğum için pıhtılaşma sorunları, trombofili sendromları vardır. Protein C eksikliği, protein S eksikliği. Yani sizin hematoloji uzmanıyınca, kalp damar cerrahince mutlaka takip edilmeniz lazım. Ama bunun yanında 67 yaşındaysanız lütfen dediğim gibi kiloya 30 ila 50 mililitreden su içmeniz Kamile Hanım sizin alacağınız tüm ilaçlardan çok daha etkin bir faktör. Ve yapacağınız nefes egzersizleri. Sizi zorlamayacak şekilde Triflo ile günde en az 5 kez saat başı mümkünse şikayetlerinizin olduğu dönemde secde ve elma toplamalar bir düzen içerisinde hayat ritminizin içinde yer verebildiğiniz kadar fazla yapmanız size fayda, şifa sağlayacaktır. Tamam. Umarım aktarmakta sıkıntı olmamıştır. Tamer Sema Osman hocam. Aspirini koronavirüs enfeksiyonu geçtikten sonraki süreçte 75 miligram olmasına dikkat edin. 3 ay kadar, dediğim gibi bunun bağımlı çok faktör var. 3 ay kadar kullanılması, 1 ay mutlaka ama doktorlarınızın önerdiği sürelere hassasiyet göstermeniz, ekstra dediğim gibi genetik getirdiğiniz bir takım pıhtılaşma sistemine dair sorunlarınız yoksa ilk başta 1 ay ama başka türlü önerilmediyse 3 aya kadar doktorunuzun önerisiyle uzatabilirsiniz. Tamer Sema Asuman adlı takipçim.
3 kez ölçüme girdim. Saatte 109 kez duruyor. Şöyle diyeyim Mehmet Bey, polisomnografiyi kastediyorsunuz herhalde. Lütfen